Bugün beton başlıkla düşen bir füze, yarın nükleer olup olmadığını anlamaya vakit bırakmayabilir. Gökten birbiri ardına inen ışık demetleri, ardından gelen sağır edici bir sessizlik ve sonrasında yer sarsıntısı. Ne bir nükleer mantar bulutu var, ne de bildiğimiz konvansiyonel patlamalara benziyor. Dünya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Dnipro kentinde daha önce savaş sahasında hiç görmediği bir manzarayla uyandı. Herkes bu neydi diye sorarken Kremlin'den gelen açıklama soğuk duş etkisi oluşturdu. Oreşnik. Yani Rusçasıyla fındık dalı veya fındık ağacı. İsmi kulağa ne kadar naif geliyorsa etkisi o kadar yıkıcı. Putin kameraların karşısına geçti ve Batı'ya bugüne kadar masada duran ama hiç kullanılmayan o kartı sahaya sürdüğünü ilan etti. Peki nedir bu Oreşnik? İddia edildiği gibi durdurulması imkansız bir kıyamet makinesi mi, yoksa Rusya'nın köşeye sıkıştığında başvurduğu pahalı bir havai fişek gösterisi mi? Bu videoda savaşın kurallarını değiştiren bu yeni oyuncunun röntgenini çekeceğiz. Ama önce kısa bir mola. Sizin için savunma sanayinden jeopolitiğe, dünyanın konuştuğu ama detaylarını ıskaladığı konuları en ince ayrıntısına kadar araştırıyoruz. Hedefimiz 4 milyonluk dev bir aile olmak. Eğer siz de bu analizlerin devamını istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın ve bildirim zilini açın. Hazırsanız Oreşnik dosyasını açıyoruz. Olayın sıcaklığıyla başlayalım. Kasım ayının o soğuk sabahında Ukrayna, Amerikan yapımı ATACMS ve İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarının derinliklerini vurdu. Moskova'nın kırmızı çizgi dediği sınır aşılmıştı. Cevap gecikmedi. Rusya, Hazar Denizi yakınlarından Kapustin Yar poligonundan bir füze ateşledi. Bu füze atmosferin dışına çıktı, ardından baş döndürücü bir hızla Dnipro'daki 100 Maş füze fabrikasına daldı. Görüntülerde dikkat çeken detay şuydu: füze tek bir parça halinde düşmüyordu. Gökyüzünde salkım gibi açılan, her biri 6 ayrı alt başlığa bölünen ve toplamda 36 ayrı noktayı neredeyse aynı anda vuran bir sistemden bahsediyoruz. Uzmanlar buna MİRV teknolojisi, yani bağımsız çoklu başlık diyor. Aslında balistik füzeler dünyasına yabancı değiliz. Hatırlarsanız Tayfun Blok 4 videomuzda balistik füzelerin nasıl çalıştığını anlatmıştık. Balistik füzeler fırlatma anında motorlarını çalıştırır, belirli bir irtifaya çıkar ve motoru susturur. Bundan sonrasını yer çekimi halleder ve füze adeta bir top mermisi gibi hedefe düşer. Ancak Oreşnik'te durum biraz daha farklı. Bu füze orta menzilli balistik füze sınıfına giriyor. Yani menzili 1000 ila 5500 kilometre arasında. Bu da demek oluyor ki Rusya bu füzeyle sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın neredeyse tamamını dakikalar içinde vurabilir. Putin'in açıklamasına göre Oreşnik Mach 10 hızına, yani ses hızının 10 katına, saatte yaklaşık 12.000 kilometre sürate ulaşıyor. Bu hızda bir cismin atmosferden aşağı inerken oluşturduğu sürtünme ve plazma bulutu onu radarlarda bir hayalet gibi gösteriyor. İşte dünyanın diken üstünde izlediği o sahne aslında 20. yüzyılın soğuk savaş kabusunun 21. yüzyıl teknolojisiyle geri dönmüş haliydi. Şimdi sıkı durun. Size çok şaşırtıcı bir istatistik vereceğim. Oreşnik füzesi Dnipro'daki fabrikaya düştüğünde devasa bir yıkım bekliyorduk, değil mi? Ancak uydu görüntüleri tesiste minimum düzeyde yapısal hasar olduğunu ortaya koydu. Neden mi? Çünkü füzenin içinde patlayıcı yoktu. Rusya sistemi test etmek ve mesaj vermek için inert, yani kör başlıklar kullandı. Bu teknik askeri literatürde Tanrı'nın sopaları konseptini andıran bir etkiyle, patlama gücüyle değil, sadece hızın çarpma etkisiyle zarar verir. Hemen bir sağlamasını yapalım. Saniyede 3 kilometre hızla yere çarpan 500 kilogramlık bir başlığın ortaya çıkardığı enerji yaklaşık 538 kilogram TNT'ye eşittir. Evet, güçlü bir patlama ama milyonlarca dolarlık kıtalar arası bir füze için sınırlı bir etki. Rusya sineği balyozla ezmeye çalıştı ama balyozun sapı sinekten pahalıya geldi. Amaç fabrikayı yıkmak değil, Batı'ya "bakın elimde bu var" mesajını vermekti. Ancak unutulmamalı ki bu füzenin asıl amacı gerektiğinde o başlıkların yerine nükleer veya çok güçlü patlayıcılar taşımaktır. Peki Rusya neden şimdi böyle bir füze kullandı? Cevap basit: mesaj vermek için. Rusya lideri Putin daha önce de Buravestnik füzesi için dünyada başka hiçbir ülkenin böyle bir silahı yok demişti. Rusların bu benzersiz silah retoriğini kullanmayı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Buravestnik'te olduğu gibi Oreşnik'te Batı'ya karşı bir gövde gösterisi. Ancak burada çok ilginç bir maliyet paradoksu var.
Bir Oreşnik füzesinin maliyeti ne kadar dersiniz? Uzman tahminlerine göre böyle bir orta menzilli balistik füzenin tek bir atım maliyeti 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında değişebilir. Peki vurduğu hedef ne? Eski bir Sovyet fabrikası. Askeri terminolojide buna overkill denir. Yani sineği balyozla ezmek. Rusya normalde 100 bin dolarlık bir İHA ile veya 1 milyon dolarlık bir İskender füzesiyle vurabileceği bir hedefi neden 10 milyonlarca dolarlık kıtalar arası nükleer kapasiteli bir füzeyle vurdu? Çünkü hedef o fabrika değildi. Hedef Berlin, Londra, Paris ve Washington'daki karar vericilerin psikolojisiydi. Putin şunu demek istedi. Bakın, elimde nükleer başlık taşıyabilen, durduramadığınız bir füze var. Bugün içine beton doldurup attım, yarın içine nükleer başlık koyup Londra'ya atabilirim. Ama Rusya bu yola yalnız başına girmiş değil. Aslında Oreşnik son yıllarda büyük güçler arasında sessizce büyüyen çok daha geniş bir trendin parçası. Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir Conventional Prompt Strike adını verdiği, nükleer olmayan ama dakikalar içinde dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek sistemler üzerinde çalışıyor. Çin ise DF-17 füzesi ve ona eşlik eden hipersonik süzülme başlığı DF-ZF ile benzer bir kapasite inşa etmiş durumda. Ortak hedef net. Nükleer silaha başvurmadan nükleer etki oluşturacak bir ilk vuruş kabiliyeti. Oreşnik'i bu yüzden tek başına bir Rus silahı olarak değil, 21. yüzyılın yeni caydırıcılık yarışının sahadaki yansıması olarak okumak gerekiyor. Bu durum Milli İstihbarat Akademisi raporunda bahsedilen psikolojik savaş unsurunun ta kendisi. Raporda da belirtildiği gibi stratejik üstünlük sadece askeri değil, psikolojik olarak da karşı tarafı baskılamaktan geçer. Şimdi en kritik soruya gelelim. Oreşnik gerçekten durdurulamaz mı? Putin durdurulamaz diyor. Batılı uzmanlarsa zor ama imkansız değil diyor. Balistik füzeleri durdurmak, mermiyi mermiyle vurmak gibidir. Amerikan yapımı THAAD ve SM-3 sistemleri atmosfer dışında bu tarz füzeleri vurmak için tasarlandı. Ancak Ukrayna'nın elinde bu sistemlerden yok. Ukrayna'daki Patriotlarsa terminal safa dediğimiz füzenin son dalış anında etkili. Fakat Oreşnik'in çoklu başlıkları ve hipersonik hızı Patriot radarının kilitlenme süresinden daha hızlı hareket ediyor olabilir. Yani şu an için Ukrayna sahasında bu füzeyi durdurabilecek bir kalkan yok. Bu da Avrupa'da güvenlik açığı tartışmalarını alevlendirdi. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Almanların V-2 füzelerini Londra'ya yağdırması ve müttefiklerin bunu çaresizce izlemesi gibi bir durumdayız. O dönemde V-2 balistik füzesini durdurmak neredeyse imkansızdı ve bir terör silahına dönüşmüştü. Bu olay bize ve dünyaya ne anlatıyor? Birincisi, konvansiyonel savaşla nükleer savaş arasındaki çizgi bulanıklaştı. Oreşnik gibi füzeler gri bölge silahlarıdır. Nükleer değiller ama etkileri stratejik. İkincisi, hava savunma sistemlerinin önemi. MİT raporunda da vurgulandığı gibi çok katmanlı ve ülke geneline yayılmış bir hava savunma sistemi son derece hayati. Sadece sınır hattını değil, başkenti ve sanayi merkezlerini koruyacak çelik kubbelere ihtiyaç var. Türkiye'nin S-400, Hisar, Siper ve Gürs projelerine neden bu kadar ağırlık verdiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Üçüncüsü caydırıcılık. Tayfun Blok 4 videomuzda bahsetmiştik. Uzun menzilli balistik füze inşa etmenin teknik yönü olduğu kadar politik bir tarafı da bulunuyor. Balistik füzeler büyük bir bölgesel caydırıcılık unsuru. Rusya, Oreşnik'le masaya yumruğunu vurduğunda elinde benzer bir yumruk olmayan ülkelerin sesi daha cılız çıkıyor. Türkiye'nin Tayfun projesiyle 1000 kilometre menzilleri zorlaması aslında Oreşnik benzeri tehditlere karşı ben de buradayım deme çabasıdır. Ancak bu tür silahların çok daha tehlikeli bir yan etkisi var. Oreşnik nükleer değil ama nükleer gibi algılanıyor. Radar ekranında hipersonik hızla yaklaşan, çoklu başlıklara ayrılan bir füzenin içinde ne olduğunu anlamak için karar vericilerin sadece dakikaları var. Bu da savaş tarihinin en riskli anlarından birini doğuruyor. Yanlış alarm ihtimali. Yani bu silahlar nükleer savaşı önlemiyor olabilir. Aksine bir yanlış yorum, bir hatalı değerlendirme ya da bir panik anıyla nükleer eşiği her zamankinden daha tehlikeli hale getiriyor olabilir. Videomuzun başında Putin'in durdurulamaz yeni bir silah tehdidinden bahsetmiştik. Ancak işin aslı Kremlin'in parlattığı kadar yeni değil. Gelin biraz hafızamızı tazeleyelim. Aslında Oreşnik, Rusya'nın yıllar önce rafa kaldırdığı RS-26 Rubes kıtalar arası balistik füzesinin menzile uyarlanmış ve makyajlanmış bir versiyonu. Füzenin en korkutucu özelliği olan ve gökyüzünde salkım gibi açılan çoklu bağımsız hedeflenebilir savaş başlığı teknolojisi aslında 10 yıllardır bilinen eski bir teknoloji. Nükleer silahların yayılmasını önleme uzmanı Dr. Jeffrey Lewis durumu şöyle özetliyor.
Burada yeni bir teknoloji yok. Sadece eski teknolojilerin yeni bir şekilde bir araya getirilmesi var. Peki Rusya neden eski bir füzeyi yeni diye pazarladı? Çünkü inovasyon teknolojide değil, onun kullanım amacındaydı. Rusya normalde nükleer savaş için ayrılan bu teknolojiyi konvansiyonel bir çatışmaya sokarak nükleer eşiği geçmeden nükleer şantaj yaptı. Yani 21 Kasım'da Dnipro semalarında gördüğümüz o ışıklar askeri bir başarı değil, hesaplanmış bir siyasi tiyatroydu. Gelin şimdi işin mühendislik ve stratejik boyutuna, yani korkunun matematiğine bakalım. Oreşnik'i diğerlerinden ayıran ve NATO generallerini kara kara düşündüren şey sadece yıkıcı gücü değil, hızı ve kurnazlığı. Öncelikle hızdan başlayalım. Oreşnik terminal aşamada, yani hedefe dalışa geçtiğinde Mach 10 ila Mach 11 sürate ulaşıyor. Bu saniyede yaklaşık 3 kilometre yol kat etmek demek. Bu hız hava savunma sistemlerinin füzeyi görüp kilitleyip karşı füze ateşlemesi için gereken o reaksiyon penceresini sadece birkaç saniyeye indiriyor. Bu durumu coğrafi bir örnekle somutlaştıralım. Eğer bu füze Belarus topraklarından ateşlenirse Litvanya'nın başkenti Vilnius'a ulaşması sadece 1 dakika. NATO'nun kalbi olan Brüksel'deki karargaha düşmesi ise yalnızca 17 dakika sürüyor. Yani alarm verip sığınaklara kaçmak için bile vaktiniz yok. Ama asıl kabus bu değil. Asıl kabus savunma sistemlerini çaresiz bırakan doyurma stratejisi. Oreşnik tek bir füze gibi görünse de aslında bir sürü. Gökyüzünde açılıyor ve her biri 6 alt mühimmat taşıyan 6 ayrı savaş başlığına bölünüyor. Yani tek bir atışta üzerinize 36 ayrı mühimmat yağıyor. Buradaki tehlike şu: NATO'nun Romanya ve Polonya'daki meşhur Aegis Ashore savunma üslerinde batarya başına sınırlı sayıda genellikle 24 adet SM-3 önleyici füze bulunur. Bir balistik füzeyi %90 olasılıkla durdurmak için ona en az 3 önleme füzesi atmanız gerekir. Matematik ortada. Rusya sadece birkaç Oreşnik ateşlediğinde NATO'nun o bölgedeki tüm savunma stokları dakikalar içinde tükeniyor. Dahası bu füze yörünge altı dediğimiz çok yüksek bir irtifadan, atmosferin dışından geliyor. Ukrayna'nın elindeki Patriot ve SAM-T gibi sistemler atmosfer içi tehditler için tasarlandı. Oreşnik ise onların üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak bu kalkanların üzerinden atlıyor. Ve son darbe, manevra kabiliyeti. Başlıklar aşağı inerken düz bir çizgi izlemiyor. Üzerlerindeki minyatür iticiler sayesinde havada zikzaklar çiziyorlar. Patriot radarı füze buraya düşecek diye hesap yaparken başlık aniden yön değiştiriyor. Bu da önlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bir de işin stratejik belirsizlik boyutu var. Füze size doğru gelirken ucunda nükleer mi var yoksa konvansiyonel başlık mı var, bunu vurulana kadar bilemiyorsunuz. Bu yüzden savunmacılar her saldırıyı nükleer varsayıp ellerindeki en pahalı ve sınırlı füzeleri harcamak zorunda kalıyor. Özetle Oreşnik'le savunma sistemleri arasındaki mücadeleyi şöyle bir benzetmeyle anlatalım. Bu size doğru koşan birine karşı kalkan tutmaya benzemiyor. Bu üzerinize aynı anda fırlatılan, havada sürekli yön değiştiren onlarca süper hızlı mermiyi elinizdeki sınırlı sayıdaki taşla havada vurmaya çalışmaya benziyor. İşte Putin'in Batı bunu durduramaz derken güvendiği teknik altyapı tam olarak bu. Hatırlarsanız MSB Ar-Ge videomuzda Türkiye'nin geliştirdiği nüfuz edici bombanın betonları nasıl deldiğini anlatmıştık. Yerli nüfuz edici bombalarımız 7 metre betonu delip geçebiliyordu. Şimdi bu teknolojiyi ses hızının 10 katı hızla düşen bir meteor taşı gibi düşünün. Etkiyi hayal edebiliyor musunuz? Ayrıca bu füze hipersonik kategorisinde değerlendiriliyor. Tayfun Block 4 dosyasında da bahsettiğimiz gibi hipersonik silahlar sahip oldukları yüksek hız ve manevra kabiliyeti nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından durdurulması son derece güç sistemlerdir. Oreşnik atmosferden içeri girerken sadece düşmüyor, aynı zamanda manevra yapıyor olabilir. Bu da onu Patriot ve SAM-T gibi sistemler için yakalanması imkansız bir kabus haline getiriyor. Şimdi madalyonun en ironik yüzüne bakacağız. Rusya, Batı'yı vurmakla tehdit ettiği bu füzeleri nasıl üretiyor? Cevap yine Batı teknolojisiyle. Kulağa şaka gibi geliyor ama Oreşnik de dahil olmak üzere Rus füzelerinin üretiminde Alman Siemens, Heidenhain ve Japon Fanuc gibi devlerin yüksek hassasiyetli CNC tezgahları kullanılıyor. Peki yaptırımlar varken bu parçalar Rusya'ya nasıl giriyor? Paralel ticaret denilen bir arka kapı sayesinde. Çin, Kazakistan, Ermenistan gibi aracı ülkeler üzerinden bu mallar Rusya'ya akmaya devam ediyor. Size durumu özetleyen çok çarpıcı bir veri paylaşalım.
Savaş başladıktan sonra Almanya'nın Ermenistan'a ihracatı aylık 500 bin dolardan birdenbire 6 milyon dolara fırladı. Ermenistan sanayisi bir gecede 12 kat büyümediğine göre bu malların asıl adresinin Moskova olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Zelenski'nin yaptırımlar deliniyor isyanının sebebi de işte tam olarak bu. Son olarak büyük stratejik resme bakalım. Oreşnik, Ukrayna'yı vurmak için çok pahalı ve isabetsiz bir silah. Asıl hedef Ukrayna değil, NATO'nun hava savunma mimarisi. NATO şimdi şu ikilemle karşı karşıya. Rusya'nın attığı sahte bir füzeyi vurmak için elimdeki sınırlı sayıdaki ve çok pahalı önleyici füzeleri harcamalı mıyım? Analist Fabian Hoffman'a göre en iyi cevap bu tehdidi görmezden gelmek olabilir. Oreşnik aynı zamanda Soğuk Savaş'ın silah kontrol anlaşmalarının mezar taşıdır. Orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasının ihlali olan bu füze 2026'da bitecek yeni START anlaşmasının da geleceğini karartıyor. Düşünce kuruluşu RUSI'nin belirttiği gibi Rusya o kadar çok tehdit savurdu ki artık kimse korkmuyor. Bu yüzden sesini duyurmak için Oreşnik gibi daha kan dondurucu, daha istikrarsız silahlara sarılıyor. Gördüğünüz gibi Oreşnik askeri bir devrimden çok stratejik bir blöf, teknolojik bir makyaj ve diplomatik bir meydan okuma. Dünya kuralların yeniden yazıldığı tehlikeli bir virajda. Sizce NATO bu blöfü görmeli mi? Yoksa Rusya elini daha da mı yükseltecek? Toparlayalım. Oreşnik teknik olarak etkileyici, maliyet olarak korkunç, stratejik olaraksa bir uyarı atışı. Rusya Ukrayna'yı bu füzeyle yenemez. Çünkü bu füzelerden elinde binlerce yok ve seri üretimi çok pahalı. Ancak Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin limitlerini test ediyor. Dünya büyük güçlerin birbirine benim sopam daha büyük dediği tehlikeli bir dönemece girdi. Bu süreçte Türkiye gibi ülkelerin kendi göbeğini kesmesi, kendi füzesini, kendi hava savunma sistemini yapması bir tercih değil, artık bir zorunluluk. Çünkü yarın o füzelerin namlusunun kime döneceğini kimse garanti edemez. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Rusya'nın bu fındık dalı hamlesi savaşı bitirir mi yoksa 3. Dünya Savaşı'nın fitilini mi ateşler? Ve sizce Türkiye Tayfun füzesi projesinde menzili daha da artırıp kıtalar arası seviyeye ulaşmalı mı? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Hepsini tek tek okuyoruz. Siz yazın, üzerine konuşalım. Bir sonraki envanter videosunda dünyanın konuşmadığı gerçekleri konuşmak üzere. Hoşça kalın. Bugün beton başlıkla düşen bir füze yarın nükleer olup olmadığını anlamaya vakit bırakmayabilir. Gökten birbiri ardına inen ışık demetleri, ardından gelen sağır edici bir sessizlik ve sonrasında yer sarsıntısı. Ne bir nükleer mantar bulutu var ne de bildiğimiz konvansiyonel patlamalara benziyor.